Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle kolay ve öyle çıtır bir börek tarifi hazırladım ki böyle yerken çıtırtısını hissedeceğiniz ve lezzetine hayran kalacağınız bir börek tarifi oldu. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Tarifimize önce iç harcımızı hazırlamakla başlayalım arkadaşlar. 4 tane soğanımın kabuğunu soydum ve yıkadım. Sonra robotumun içine aldım. İnce olacak şekilde doğradım. Eğer robotunuz yoksa elinizde de doğrayabilirsiniz. İnce olacak şekilde. Ben el robotumdan geçirdim soğanımı. Şimdi üzerine bir su bardağı da yağ ilave ediyorum ve ocağımın üzerine alacağım. Soğanlarım yumuşayıncaya kadar kavuracağım. Sonra salçamı ilave edeceğim. Salçamla da 1-2 dakika kavurup ocağımın üzerinden alacağım. Soğanımı kavurdum arkadaşlar. Şimdi patatesimin üzerine ilave ediyorum. Ben patatesimi akşamdan haşlayıp hazırladım arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi üzerine baharatlarımı da ilave ediyorum. Hemen bunu da belirteyim. Bütün malzeme ölçülerimi açıklamalar kısmına yazıyorum. Şimdi böyle karıştıracağım. Evet, gördüğünüz gibi iyice karıştırdım iç harcımı. Şimdi hemen böyle kenara alıyorum ve hamurumu hazırlamaya başlıyorum. Kabımın içine 2 bardak suyumu ilave ediyorum. Üzerine yarım pakette kuru mayamı ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve bir karıştırıyorum unumu almadan önce mayamın aktifleşmesi için. Tamam, yeterli bu kadar. Burada 5 bardak unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğurmaya başlıyorum. Ele yapışmayan pürüzsüz bir hamur elde edeceğim. Ben unumun hepsini ilave ediyorum çünkü hepsini alacak. Şimdi hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Evet, hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum 5-6 dakika. Şimdi hemen böyle kabımı yan tarafa alıyorum ve masamın üzerine biraz un alıyorum. Hamurumu 8 parçaya bölüyorum. Şimdi beze haline getiriyorum. Ve kabımın içine alıyorum. Yine hamurumu beze haline getiriyorum. Evet, hamurum dinlendi. Şimdi hemen böyle masamın üzerine birazcık unluyorum. Açarken hamurumun yapışmaması için biraz da üzerine alıyorum ve şimdi fırın tepsisi büyüklüğünde açacağım hamurumu. Küçük oklavamla yeterince açıp büyüttüm. Şimdi hemen böyle büyük oklavamı alıyorum. Hamurunuzu açarken arkadaşlar un gerekmedikçe un kullanmayın.
Ve hamurunuzu açarken de böyle kenarlarına bastırın. Ortası kendiliğinden açılır zaten. Evet, bu kadar açıp büyüttüğüm yeterli. Şimdi hemen yan tarafa alıyorum ve hepsini sizlere gösterdiğim gibi açıp bitireceğim. Bütün hamurlarımı sizlere gösterdiğim gibi açıp bitirdim. Burada 200 gram eritmiş olduğum margarinim var. Sizler dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Şimdi hemen 2 yemek kaşığı üzerine ilave ediyorum ve her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. Hatta böyle elimle dağıtacağım arkadaşlar, daha hızlı olması için. Çünkü kaşıkla birazcık zamanımı alıyor. Şimdi üzerine açmış olduğum ikinci hamurumu da ilave ediyorum. Yine yağımdan 2 yemek kaşığı ilave ediyorum ve her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. Açmış olduğum hamurlarımı arkadaşlar 2 grup haline getireceğim. Yani dörderli dörderli hazırlayacağım. Yine üçüncü yufkamı da alıyorum üzerine. Ve yağımdan ilave ediyorum. Ve her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. Dördüncü hamurumu da üzerine alıyorum ve sonlandırıyorum. Yine yağımdan ilave ediyorum. Ve her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. Şimdi hamurumu sarmaya başlıyorum bir ucundan. Böyle bu şekilde. Ve hemen bu uç kısmını yapıştırıyorum. Ve bu şekilde yapıp kenara alıyorum. Şimdi diğer hamurumu da sizlere gösterdiğim gibi hazırlayıp sonlandıracağım. Evet, diğer hamurumu da sizlere gösterdiğim gibi hazırladım. Şimdi üzerine bir buzluk poşeti geçireceğim ve dolabımın alt kısmında 20 dakika dinlendireceğim. Evet, hamurum dinlendi. Böyle bir tanesini aldım. Şimdi hemen böyle açıyorum hamurumu. Ve ortadan ikiye bölüyorum. Sonra 2 parmak kalınlığında hamurumu kesiyorum. Hemen böyle karşıya alıyorum hamurlarımı. Şimdi hamurumun bir tanesini alıyorum ve açmaya başlıyorum. Önce parmak uçlarımla birazcık bu şekilde büyütüyorum. Sonra oklavamla açıyorum. Bu aşamada un kullanmayacağız arkadaşlar. Bu kadar açıp büyüttüğüm yeterli. Şimdi böreğimin şeklini veriyorum. 2 parmak ucumla böyle bu şekilde ortaya getiriyorum ve yapıştırıyorum birbirine. Şimdi iç harcımdan ilave ediyorum bir tatlı kaşığı. Ve diğer tarafının üzerine kapatıyorum.
Böreğimizin şekli bu şekilde olacak arkadaşlar. Ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Yine bir tanesini aldım hamurumun. Önce parmak uçlarımla açıp büyütüyorum. Sonra oklavamla açıyorum. Bu kadar açıp büyüttüğüm yeterli. Yine iki parmak ucumla bu şekilde şeklini veriyorum. Yine bir tatlı kaşığı iç harcımdan ilave ediyorum. Ve diğer tarafını hemen üzerine kapatıyorum. Yine hamurumun bir tanesini aldım. Parmak uçlarımla açıp büyütüyorum. Ve sonra oklavamla açıyorum. Bu kadar açıp büyüttükten sonra yine iki parmak ucumla bu şekilde sıkıştırıyorum. Ve iç harcımdan ilave ediyorum. Ve diğer tarafını hemen üzerine kapatıyorum. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Evet, böreğimiz hazır. Hemen böyle göstereyim. Dolu dolu 2 tepsi böreğimiz çıktı. Şimdi kalan yağımı da üzerine ilave ediyorum bu şekilde. Şimdi diğer tepsimdeki böreğime de yağımdan ilave edip sonlandıracağım. Evet, şimdi böreğimi alt üst fan ayarlı önceden ısıtılmış 200 derece fırınıma katıp altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Yaklaşık 30-40 dakika kadar. Yine de sizler kontrollü pişirin çünkü fırından fırına pişirme süresinde değişiklik gösterebiliyor. Evet, böreğim pişti. Hemen diğer tepsimdeki böreğimi de göstereyim. Şimdi hemen böyle bir tanesini alıp iç dokusuna geçmek istiyorum. Yani o kadar güzel bir börek tarifi oldu ki arkadaşlar, kesinlikle bugüne kadar yaptığım en güzel börek tariflerimden bir tanesi oldu. Sizlere de yapmanızı tavsiye ederim. Böyle çıtır çıtır ve milföy gibi kabaran bir börek tarifi oldu. Kesinlikle abartmıyorum. Kendim yaptım diye de söylemiyorum. Hemen şöyle içini de açıp göstermek istiyorum. Yani şu çıtırtıya bakar mısınız? Sanki milföyden hazırlamışız gibi çıtır çıtır ve kat kat bir börek tarifi oldu kesinlikle. Hemen böyle bir tanesini daha alıp göstermek istiyorum. Kesinlikle bir defa yaptığınızda her zaman yapmak isteyeceksiniz. Çünkü çıtırtısına, lezzetine hayran kalacağınız çok güzel bir börek tarifi oldu. Hem de yapılışı çok kolay bir börek tarifi. Sizler de izleyince göreceksiniz. Asla abartmıyorum. Yani ilk defa börek yapacak kişiler bile bu böreği çok kolaylıkla ve rahatlıkla yapabilir. Kesinlikle abartmıyorum arkadaşlar. Üstüne bastıra bastıra söylüyorum ve yapmanızı da tavsiye ederim. Çünkü beğenmediğim ve daha önceden denemediğim hiçbir tarifimi siz değerli takipçilerimle paylaşmıyorum. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Sizler böyle tarifimin son dakikalarını izlerken ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da her tarifimde olduğu gibi belirtmiş olayım. Ve beni buraya kadar da izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Ve tariflerimi beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda ve sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.